Atlantis'in kesin bir konumu yoktur. Bu belirsizlik onu tarihin en tartışmalı yapısı haline getirmiştir. Atlantis'ten ilk ve en detaylı şekilde bahseden kaynak antik Yunan filozofu Platon'dur. Platon, Atlantis'i Timaios ve Kritias adlı eserlerinde anlatır ve bu bilgileri Mısır rahiplerinden alındığını söyler. Platon'a göre Atlantis, Herkül sütunlarının ötesinde büyük bir ada uygarlığıydı, bir gecede sulara gömüldü. Atlantis, yalnızca kaybolmuş bir şehir değildir. Atlantis, yok olmuş bir uygarlık fikridir. Platon'un anlatımına göre Atlantis, ileri mühendisliğe sahipti. Dairesel şehir planları kullanıyordu. Zenginlik ve güç içinde yaşıyordu. Ancak kibirleri yüzünden yok edildi. Bu anlatım yalnızca bir masal gibi görünse de fazla ayrıntılı olması yüzyıllardır şüphe uyandırır. Bir gecede yok olan ada. Platon, Atlantis'in şiddetli depremler ve seller sonucu tek bir günde yok olduğunu yazar. Bu anlatım, volkanik patlamalar, tektonik çökmeler ve tsunami senaryolarıyla şaşırtıcı derecede uyumludur. Dairesel şehir planı. Atlantis'in şehir planı, iç içe geçmiş halkalar, su kanalları, merkezi tapınak şeklindedir. Bu plan, modern çağdan çok önce ileri şehircilik anlayışını yansıtır. Orikalcum, kayıp metal. Platon, Atlantis'te kullanılan orikalcum adlı bir metalden söz eder. Bu metal, altından sonra en değerli madde olarak tanımlanır, günümüzde kesin karşılığı bilinmez. Bazı araştırmacılar bunun bakır alaşımı, kayıp bir metal teknolojisi olabileceğini öne sürer. Santorini bağlantısı. Atlantis'in milattan önce 1600 civarında patlayan Santorini, Thera, yanardağ ile yok olan Minos uygarlığıyla bağlantılı olabileceği düşünülür. Bu patlama, Akdeniz'in en büyük felaketlerinden biridir, tsunami ve kül yağmurlarıyla şehirleri silmiştir. Minos uygarlığının ani çöküşü Atlantis anlatımıyla örtüşür. Platon uydurdu mu, bazı tarihçiler Atlantis'in ahlaki bir ders, siyasi alegori olduğunu savunur. Ancak sorun şudur, Platon genellikle kurgu yazmaz, aktarım yaptığını açıkça belirtir. Bu da Atlantis'i tamamen göz ardı etmeyi zorlaştırır. Olası konum teorileri. Atlantis için öne sürülen yerler: Santorini, Girit, Atlas Okyanusu, Azor Adaları, Antarktika, Endülüs bataklıkları, Donyana, hiçbiri kesin değildir. Ama hiçbiri de tamamen çürütülmüş değildi. Bilim ve arkeoloji ne diyor? Bilim, Atlantis'i doğrulamamıştır ama kesin olarak da reddetmemiştir. Arkeoloji bize şunu söyler: büyük uygarlıklar bir anda yok olabilir. Deniz seviyesi yükselmeleri şehirleri silebilir. Mitler, bazen gerçek felaketlerin hafızasıdır. Atlantis, belki de unutulmuş bir felaketin yankısıdır. Cevapsız kalan sorular. Platon bilgileri gerçekten Mısır'dan mı aldı? Orichalcum neydi? Atlantis tek bir yer mi? Yoksa birçok felaketin birleşimi mi? Bilinçli olarak mı gizlendi? Atlantis'in sırrı belki de hiçbir yerde tek başına değildir. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki yapı haritalardan silinmiş olabilir.